Doğuma sevinir, ölüme üzülür insan. Oysa ki doğabilmek için ölmek, bir halde bırakmak gerektiğini hatırlamak önemlidir. Eğer doğum gerekiyorsa, yeni bir hale geçiş gerekiyorsa, başka bir halin bırakılışı yani ölümü çağrılır. İlkbahar bir doğumdur. Yeşilliklerin, doğanın, hayatın toprağın içinden yepyeni bir can ile fışkırmasıdır. Fakat bu ilkbaharın gelebilmesi için yazın, sonbaharın ve kışın ölümün gelmesi icap eder. O bütün yeşilliklerin üstü bembeyaz kar ile, ölüm ile örtülür ve o örtünün içerisinden yepyeni bir hayat fışkırır her yıl. Ve ailelerinize bazen anneleriniz, babalarınız, anneanne, dedeleriniz, çok daha büyükleriniz vakti geldiğinde ölümü tadar ve bu sefer torunlar, çocuklar, daha yeni nesiller dünyaya gelir. İşte ölümü karşıladığımız ve kucakladığımız gibi doğumu kucakladığımız gibi kışı, ölümü kucaklayabilecek halde olabilenler için aslında hayat an be an yeni bir doğumdur. Yeni bir başlangıçtır. Fakat yeni başlangıç için her zaman biraz önceki hal ile vedalaşabilmek, helalleşebilmek, gerçekten kucakladığın için bırakabilmek önemlidir. Özellikle bu dünyadan ayrılış deneyimleri yaşayan birçok kişinin o ölüm deneyimleri sırasında bir beyaz ışık tarafından daveti söz konusudur. Onun için beyaz elementi ya da beyaz ışık ölümü çağrıştırır birçok kişiye. Bir taraftan hepimiz ışığa yönelirken, ışığa doğru çekilirken tüm hayat, tüm can, o tünelin ucundaki ışığın ölümü sembolize etmesi çok ilginçtir. Çünkü anne rahminde kalınan uzun bir çocuk için, değil mi, bebek için 9 ay bir süre ve buradan o tünellerin içerisinden, rahimden doğum, karanlıktan ışığa çıkış imajıdır. Ve bu imajinasyonu orada hisseden çocuk aslında her türlü hal içerisinde, yani anne karnındaki halin içinde ölüp yeryüzü ve dünyaya doğarkenki gördüğü ışığı onun için tüm ölüm deneyimlerini yansıtır. Fakat bir taraftan da o ışığa geçiş birçok kişiyi korkutur, ürkütür. Hatta öldükten sonra toprağın altına gidileceği hissiyle, bilgisiyle toprağın altındaki diğer tüm canlılardan da biraz ürkülür. Onların her bir tanesi biraz daha soğuk hissedilir. Ve böceklerden, değil mi, birçok, belki yılan, akrep, işte kertenkele, bilmem ne, toprağın altında yaşayan tüm canlılar için birçok kişinin bir mesafesi vardır. Çünkü onların her bir tanesi zaman içerisinde ölümle bağdaştırıldı, toprağın altına gitmekle bağdaştırıldı. Ve bir taraftan da ölüm korkusu bazı kişiler için gerekli kılındı. Ölümden korkarak yaşamaya, hayatta bağ kurmaya ihtiyacı olanlar için. Fakat her seferinde o yeni dünyaya gelen çocuklar, yeni oluşlar her birimizi heyecanlandırdı, sevindirdi. Hayat neşesini hatırlattı. Bir çocuğun bazen gülüşü, sesi ya da bir kahkahalarla ortalığı çınlatması her birimizin kalbini coşturdu. Hayat dedik ne kadar güzel. Evet, hayat çok güzel. Hayat geçişlerle, doğum ve ölümlerle dolu. Onun için her birimiz hatırlayacağız ki eğer yeni bir başlangıç istiyorsak, yeni bir sürece geçmek istiyorsak, geçmişin ölmesi, geçmişi bırakabilmemiz ve geçmişin içerisinde, onun içindeki küllerin içinden tekrar doğabilmeye izin vermemiz gerekir. Peki, geçmişi bırakmak, geçmişe
Minnet duymamak mı? Geçmişi kötülemek mi? Geçmişten şikayet etmek mi? Ölenin arkasından konuşmak mı? Değil. Ölenin görevini ve vazifesi yaptığı için şükürle, o hal ve durumun belki gerçekten de bir teşekkürüyle, ondan alacaklarımızı alarak, bir yer, bir zemin ve bir taban yaparak o geçmişin küllerini ve şimdi onun üzerine aslında yepyeni binaları, yepyeni hal ve enerjileri, yeni hayatı ve hayatları şimdi onun içerisinde tekrardan yeniden inşa edebilmektir. Çünkü dünyanız da, yaşamınız da er geç bitecek ve her canlı ölümü tadacak, her birimiz de ölümü tadacağızdır. Öyleyse ölüme hazırlanabilmek, ölmeyi öğrenebilmek her birimiz için çok önemli bir görevdir. Burada bırakmayı ne kadar öğrenebiliyorsak, bırakışları ne kadar kolay ve güzel, kucaklayıcı yapabiliyorsak, yenilikler de bizi o kadar güzel kucaklayacak ve o kadar güzel doğum bizi kucaklayacaktır. Öte alem dediğimiz daha ince tarafta ölürken dünyaya bebek olarak doğarız. O tarafta üzerimizde her ekilen, atılan bir kürek toprak ile tepelerimiz, tepe çakralarımız kapatılır ve bu dünyaya uyum için doğar ve doğduğumuz yere adapte olmaya çalışırız. Aynı şekilde buradan o ince aleme doğarken ya da burada ölürken de bu sefer burada üzerinize toprak atılır. Öldüğünüz size hatırlatılır. Ölümle barışabilmek için ölümün hali sembollerle gösterilir. Kimi zaman ölenin kefenin üzerine bir bıçak konur. Öldüğü hatırlansın diye. Kimi zaman dualar, talkınlar verilir. Kimi zaman hatırlatmalar ya da özel geceler, anma halleri ve durumları tertip edilir. Ölüm esnasındaki kişiler bazen bedenlerinden çıkışı görür, bazen imajinatif olarak yaşadığı hali, durumu görür. Bazı kişiler doğumunu hatırlar, bazı kişiler ölümünü hatırlar. Geçmiş ve gelecek arasındaki bu hal içerisinde aslında sadece an vardır ki o anın içerisinde an be an doğum ve ölüm tekrar eder. Bir saniye önce o saniye ölür ve yeni bir saniye başlar. Her gün yeni bir güneş batar, ölür ve sabah yeni bir gün, güneş doğar. Aslında hayatımız içerisinde bu kadar doğum ve ölüm iç içeyken, doğum ve ölüm bu kadar barışık iken, sadece hayatı sevebilmek için oraya konulmuş olan yaşam döngüsünün kaynağı olan bu halden farkındalık ve şuurlanarak, özgürleşerek bu alanları da yine, buradaki ikilik ve zıtlık, dualiteleri de yine sadece bir gözle görebilmek, bu farkındalığı hissedebilmek mümkündür. Ölümle barışan için korku biter. Ölümle barışan için her yeni bir an doğumdur. Ve cesaret ile hayat an be an yeniden başlar. Çünkü ölümle barışan için sonsuz bir yaşam vardır. Kıyafetler, elbiseler bırakılabilir fakat sen bakisindir. Öyleyse faninin peşinden değil, bakinin peşinden, ölümsüz ve sonsuz olanın peşinden giderken faninin de hakkını vermeyi seçersin. Tabii ki bu hayatın içindeki tüm hediyeleri kucaklar ama bunların her birinin canının bir gün teslim edileceğini hatırlarsın. Bu sende müthiş bir güven uyandırır ve bu güven ile, yani sana verilen bir taraftan hayat hediyesinin ve bir taraftan hep var olacağının bilgisiyle doğum ve ölümlerin her birini bir sepete koyar ve hepsini sevdiğin meyveler olarak afiyetle yersin. Ve seni bu hayat içerisinde korkutacak olan diğer bütün eylemleri
Sadece uzaktan seyredersin. Bilirsin ki sen hep varsın ve bu varoluşun doğum ve ölümle mümkündür. Öyleyse gelin bu zıt gibi görülen, birbirinin kaynağı ve sebebi olan bu iki tarafı, iki gibi görülen tarafı, doğumu ve ölümü kucaklayarak hayatımızı coşkuyla, an be an yeni doğumlarla ve bırakışlarla kutlu bir şekilde, neşeli bir şekilde, coşkulu bir şekilde yaşayalım. Hakkını verelim. Sevgilerimle, hoşça kalın.